Şimdi bence bipleyelim orayı. Şey olmasın bedava. Bedavaya gitmesin. Boşuna gitmesin. Lisede zaten bir yıl sınıfta kaldım. 5 yılda zar zor bitirebildim. Ben aşçılık mezunuyum abi aslında ama yani derslerden abi niye kaçıyordum. baştan söylemiyorsun ya? Döktüm bir salladım. Abi bir ateş çıktı. Tavana kadar. Geçenlerde bir de Netflix. İzlemedin mi Netflix? Beni takip ediyor musun? Ediyorum abi galiba. Ediyorum. En sevmediğim şey, bak ben seni takibe aldım, sen de beni takibe aldın değil mi? Hi everyone, welcome to my channel. Today my guest is Bilal Sonses. Merhaba. Bilal'cim merhaba, hoş Merhaba geldin. abi. Sosyal mesafeli Evet. günlerden müzik nereye kadar dedik ve sevgili Bilal'le beraber hakikaten en çok müziği konuşmak istediğim adamla müzik dışında bir şeyler konuşacağım yani. Evet abi. Öncelikle teşekkür ederim. Çok Ben sağ ol. teşekkür ederim. Onur duydum abi. Biz buralarda yeniyiz abi. Estağfurullah. Sen öncesinde benim kanalıma gelmiştin abi. Ben de Evet, iadeyi ziyaret olarak değil mi? Yine yangınlar yine ben, yine kalsan bul bir neden, yine sarsan kollarına başkasını dilemem. Arkadaşlar, Bilal'le bizim tanışıklığımız aslında çok yeni. Geçen sene Ağustos ayı itibariyle başlayan bir ahbaplık, bir şarkıyla başlayan ama benim hayatımdaki akışı değiştiren, kariyerimdeki en çok sevilen şarkılardan bir tanesine kariyerinin 10. yılında rastlamak acayip mutluluk verici. Yurt dışında beraber bir konser yaptık. Bir şehirden diğer bir şehire uçuş için gitmemiz gerekirken çok farklı bir insan tanımış oldum hayatımda. Çünkü cep telefonumdan bir ritim açıp böyle klavyeden böyle akorlar çalıp ondan sonra birdenbire Bilal'in üstüne söz yazdığını ve beste yaptığını gördüm. Halen daha telefonumda kayıtlı duruyor. İnşallah bir gün da reklam alacağımız günleri biz de görmek istiyoruz. Yani kelimesi gelince altta hani indirmek için tıklayın falan yazsa bir gün değil mi? Şimdi bence bipleyelim orayı. Şey olmasın bedava. Bedavaya gitmesin. Boşuna gitmesin. Bu kadar kısa sürede bekliyor muydun bu kadar şarkı biriktireceğini? Açıkçası beklemiyordum. Bu kadar ilgiyle karşılaşacağımı da beklemiyordum. Özellikle Bedel'le başladı sanatçı abilerime, ablalarıma, arkadaşlarıma şarkı verme olayı. Çok da uğur getirdin abi bana. Çok teşekkür Estağfurullah. ederim. Senin yeteneğin. Evet, Mükemmel bir şarkı. Çok yani. farklı kapılar açıldı. Çünkü biz ulusal medyada biraz daha, ya biz derken sosyal medyadan bu işi yapanlar daha da zor. Evet. Bu işte, Bir reklam daha aldık, bipledik. evet lütfen. onu da şey yapalım. İşte YouTube'dan, Spotify'dan kendi adını YouTube ve Spotify dedim abi. De Bilgin abi olsun. lütfen hepsinin bannerlarını Tamam, şu an hepsini burada tek tek. görüyoruz. Bizim işimiz daha zordu. Çünkü ilk başlara radyo ve televizyonda çok kendimize yer edinemiyorduk ama şu anda çok farklı kapılar açıldı. İlkokulda kaçtı müziğin? Hep 5'ti. Hep 5. Hep şarkı söylüyordum, yırtıyordum işte. Matematik? Matematiğim de iyiydi abi. Ama diğer dersler hepsi çok kötü. Lisede zaten bir yıl sınıfta kaldım. 5 yılda zar zor bitirebildim. Üniversiteyi hala okuyorum, bitiremedim. O devam Evet, ediyor. hatta dün final ödevimi gönderdim. Koronadan dolayı okula gitmeyi biliyorsun. Okullar kapandığı için aslında benim bu yandan da işime geldi abi. Devamsızlıktan kalma ihtimalin gitti. Ödevleri yapıp gönderiyorum direkt. Okul Ben- konusunda kesinlikle beni örnek almasınlar. Beni de almayın. Ben de 7 senede bitirdim işletme fakültesini. Ağır. Ama o kadar enteresandı ki hala benim rüyama giriyor. Bakalım sana da ileride olacak mı? Daha geçen hafta rüyamda gördüm ya. Diyorum ki pazartesi sabah olan derse yine gidemedim diyorum. Ve yine devamsızlıktan kalacağım diyorum. Hala rüyama giriyor biliyor musun Müzik ya? mi etkiledi peki abi? Müzik Uzamasına? tabii şöyle bir karar almam gerekiyordu. Karar da şu. Ya müzikal bir kariyere başlayacağım. Biliyorsun bir sektörde kalkıp da çok önemli isimlerin yanına geldiğinde abi siz beni 2 yıl bekleyin. Ben şöyle bir gideyim de Tabii. okulumu bitireyim de ondan sonra tekrar sizin yanınıza geleyim diyemiyorsun. Çünkü bir pozisyon var ve o pozisyon boş kalamaz. Tekrardan mutlaka o yer dolacaktır. Kesinlikle. Ve ben o sırada şeye bakmıştım. Kaç krediye ihtiyacım var? Ve benim yasal limitlerim nedir? 7 yılda o zaman mezuniyet vardı. Şimdi bu süreler arttı mı inan bilmiyorum ama 7 yılda bitiremezsen Şu anda da öyle diye şutlanıyordun. biliyorum. Evet. Yani bir de benim 29 yaş haddinden dolayı askerlik de geliyordu. Yani tam böyle her şey ucu ucuna oldu. Sezen Aksu'nun sahnesinde çalıyorum. Yani Sezen Hanım siz sahnede bu keyboard'u kullanmayın. Başka klavyeci çalmasın 2 sene 3 sene diyemezsin. O yüzden bu limitlerimi bilerek 7 ders değil 5 ders alıyordum. Ama en azından geçebiliyordum. Çünkü önce okul bitsin diye 9 ders aldım. 8'inden kalınca aklım başıma geldi. Dedim ki onun yerine 5 tane olsun. Yaz okuluna mutlaka gittim geldim. O şekilde bitirdim. Ben de hep sahnede bunu söylerim. Eğitim hayatınızda beni asla örnek almayın Beni diye. de valla. Ama yaşlar ilerledikçe zaten abi daha da zorlaşıyor bence yani. Hangi bölüm okuyorsun sen? Ben turizm. Sonra peki şey yapacak mısın? Yani şu Düşünüyor an musun? yapmayacağım gibi gözüküyor ama ileride bilmiyorum ne olur. Staj falan? Staj Staj otelleri olur ya böyle. Stajımı daha yapmadım. Seni düşünemiyorum ya. Peki turizmde neye yatkınlık gerekiyor? Yani böyle mutfak işleri falan filan. Ben aşçılık mezunuyum abi aslında Aa! ama yani
Derslerden Abi niye kaçıyordum. baştan söylemiyorsun ya? İyi yemek yaptığım söylenemez. Bir tek köri soslu tavuğu çok güzel yaparım. İlgim de yok yani bir türlü. Yani seni koronada böyle mutfakta falan da görmedim abi. Millet pide yaptı yani. Hamur açtı Murat Ben de fotoğraf mesela. attım abi ya. Böyle elimde tavayla işte görüntü Sadece olsun tava diye. vardı ama. Ya atıyorum mesela onun cızırdarken sesini duymadık böyle. Yok o kadar şovlara girmedim. Çünkü bir kere lisede staj yapıyordum. Omlet büfesinde çalışıyordum. Omlet büfesine ilk defa geçtim. Omlet büfeleri çok ince oluyor abi. Turistler geldi işte. Diyorlar ki biberli omlet, jambonlu omlet. Bir tanesi de domatesli omlet dedi. İlk günüm daha. Meğerse domatesin o suyu tava çok ince olduğu için ocakta yanıyor. Salladığında inanılmaz bir ateş çıkıyor. Oy. Tamam domatesi zaten önceden doğranmış, soyulmuş. Döktüm bir salladım. Abi bir ateş çıktı. Tavana kadar. Turistler de Çinlilerdi hatta. Onlar da şov yapıyorum sandılar. Alkışlar falan. Oh my god falan. Alkışlar. Ben de hiç bozuntuya vermedim ama nasıl korkuyorum. Öyle anılarım olduğu için çok fazla mutfakla haşır neşir olmamaya gayret gösteriyorum. Aslında güzel bir anıymış abi ya. Yani birini yakmadıysan sorun yok Yok bence hiç kimseyi yani. yakmadım ama bayağı korkmuştum. Abi benim ilk öyle denememde direkt duvara yapıştı. Ben o gün vazgeçtim yani. Böyle yumurtayı karşıda görünce Evet. ben abi tavada o şovlar bana gelmiyor. Kiminin eli çok yatkın. Çay döndürürler falan filan. Ben abi hiç o işlere girmiyorum. Hayatımda bu kadar siyah bir saç görmedim. Allah nazar değdirmesin. Hiç ama böyle bir renk görmedim. Bir Yani ilk defa böyle bir şey söyledin abi ya. niye biliyor musun? Çünkü belki ilk defa bu kadar uzun görüyorum. Olabilir. Çünkü sen normalinde bu kadar uzatmıyorsun saçını. Yani bu kadar hani böyle simsiyah bayağı bildiğin kömür dökmüşsün gibi yani. Acayip bir renk bilmiyorum. yani. Fake hesabın var mı? Evet. Peki YouTube'da var mı ayrı bir hesabın? Şu hesabım var. Rap yaptığım dönemden kalma bir YouTube kanalım vardı. Onu kullanıyorum. Mesela kendi kanalınla başka kanalları takip ediyor musun? Tabii ediyorum. Beni takip ediyor musun? Ediyorum abi galiba. Ediyorum. Ya muhtemelen bu yayından sonra ediyor gibi görünüyorsun. Tabii %100. Metazoru yok. Yok lütfen. En sevmediğim şey. Bak ben seni takibe aldım. Sen de beni takibe aldın değil mi? Bir de bana oluyor. Abi Ama seni sen takip de bir şey ettim. söyleyeceğim abi. Daha yeni aktifleştin ama bence. Ya şöyle söyleyeyim. Sosyal medyada 11 yıl önce yanlış hatırlamıyorsam abone olmuşum Twitter'a. Geçenlerde mesaj geldi çünkü. 11. yılınız kutlu olsun. Mayıs 20 küsurda abone olmuşsunuz bize falan diye. 2009'da üye olmuşum Twitter'a. Geri dönüp bakınca sosyal medya sanki hayatımızda 2-3 senedir var gibi ama aslında şaka maka 10 yılı geçmiş. Sen tabii full aktifsin her tarafta ama Twitter'da çok takıldın mı? Twitter'da ara sıra aklıma bir söz geliyor. Onu tweet atıyorum. Bazen çıkmamış şarkıların sözlerini yazıyorum. Bakalım ne kadar etkileşim alacak Ben diye geçen merak baktım ediyorum. mesela en son 6 ay önce tweet atmışım falan. O kadar artık Güzel ama abi Twitter'da. sarıyor ya Twitter. Ya orada farklı Güzel bir bir kitle mecra. var. Şimdi Instagram'da belki resim, görüntü, hikaye ve de 24 saat sonra yok olan bir şey olduğu için yani sabun köpüğü gibi yani hayatında bir an vardı paylaştım gitti gibi. Sen Instagram'da çok aktifsin. Rica etsem bana halay çeken rockçı müziği çalar mısın? Peki Bilal'cim. Instagram'da en son kimi stalkladın abi? Bakayım mı? Lütfen. Hatta şu an kimi stalkluyorsun değil mi böyle? En son evde Zehra diye bir şarkıcı kardeşimiz var. Senin düet yapacağın Evet, Zehra doğru, olabilir doğru. abi. Zehra Gülüş değil mi? Evet doğru. O benim Neyim Olacaktın şarkımı söylemişti. Onu dinlemek için evden çıkmadan onun profiline girmiştim. En son o kalmış. Vay be, vay be. Bilal Çok da güzel Doğrusu sesi. müthiş bir Zehra'ya sesi var. selamlar sevgiler buradan. acayip pamuk gibi bir sesi var hem de. Müthiş bir sesi var. Başına geldim böyle stalk ederken ay falan Gel diye böyle. sahnesinde geri çekiyorum hemen. Ama gidiyormuş. Beğendi. Geri çekti diye de bildirim Şey geliyor daha mu kötü acaba? abi. Story'e baktığında hiç onu geri çekemiyorsun. Orada kalıyor değil mi? Tabii. Hayatında namus lekesi olarak. O Orada yüzden- fotoğrafın baloncuk içinde böyle En güzeli duruyor. fake hesap can kurtarır. Bende o yoktu abi. Mesela şeylere şahit oldum. Fake hesap yerine kendi hesabından kendine comment yazanlar falan. Böyle şeyler oldu mesela. Sana bayılıyorum diyor ama kendi yazmış falan mesela. Yani. Sen çok bilgisayar başında kaldın mı mesela? Oyun oynamayı falan çok sever miydin? Yok hiç oyun oynamayı hiç sevmezdim. Hala da sevmiyorum. Çok hemen canım sıkılıyor benim. Hangi oyun olursa olsun. 2-3 kere oynuyorum sonra sıkılıyorum hemen. Film de çok izlememeye çalışıyorum. Anlamıyorum çünkü. Direkt dikkatim dağılıyor hemen. Bu devirde Netflix izlemedin mi Netflix? Netflix abi yok. Çok izlemiyorum ya. Şaka açıkçası. yapıyorsun. Biz Yani bitirdik hiçbir şey kalmadı ya. Valla. Ben 2-3 bölüm izliyorum sonra sıkılıyorum. Eşim Game of Thrones'u yani replik biliyor. Ben de son 2-3 sezonunu izledim. Ya dedi baştan izlemen lazım falan. Ben başladım. Şöyle söyleyeyim bak. Bir ara hani artık o kadar ilk başları yavaş gidiyor ki telefonu aldım falan. En son eşim şey dedi. Şu an dedi bu repliği kaçırıyorsun ve bu dizideki şu bölümleri anlamaman neden olacak. Dedim ki ben o kadar sofistike bakamıyorum yani. Olmuyor Evet falan. yani Durdum. tüm Beynim dikkatini durdu. vermek gerekiyor ama mesela Kurtlar Vadisi ilk 97 bölüm ben de replikleri İlk ezbere- 97. Evet. Vay canına ya. Sinema filmi olarak da Kolpaçino'yu çok severim. Kolpaçino. Çok evet komik. Ya,
Değil mi? Acayip abi o ya. Ne vardı onlarda? Ücreti mukabilinde bir sigara Evet. alabilirsem diye. Ben de mesela Hababam Sınıfı çok severdim yani. Biz doğmadan önce çekilmiş filmler mesela. Hababam Sınıfı serisi. Bakıyorsun hala gülebiliyorsun. Mesela komik geliyor mu sana Hababam Sınıfı? Hababam Çünkü Sınıfı mesela çok komik geliyor. Çoğu Türk filmi ben hala izlerim abi. bir üst jenerasyona hep bunu çünkü sormak istiyordum. Eylemlerimiz devam edecektir. Yeni şarkılar gelecektir. Bu çekim sonrasında gidip Bilal'in benim seslendireceğim yeni şarkısı üzerinde çalışıyor olacağız. Şimdi bu kanala ücretsiz mi abone oluyorlar? Kanala evet ücretsiz abone olabiliyorlar. Nereye tıklıyorlar abi? Abi şuraya Tıklanabiliyor mu tıklarlarsa oraya? evet abone olabilecekler ücretsiz bir şekilde. Sana teşekkür ederim. Ben teşekkür Müzik, ederim. Onur duydum. Hayatımız müzik ya. Aslında bu cümleyi kurmak çok zor oluyor. O yüzden sen de katılırsın. Müzik nereye kadar? Sonsuza kadar. Sonsuza kadar. Görüşmek üzere.